Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni MG ZS. Dostlar, MG özellikle HS'de adeta bir atağa geçti. Ama HS'in hibrit motorlu oluşundan dolayı fiyatının 2 milyon liraları aşması yine bize ZS'nin yolu göründü diyenler için MG'nin ilk kez 2018 yılında yollara çıkardığı ZS Ağustos 2024 tarihinde ikinci nesline kavuştu. Peki yeni MG ZS ikinci neslinde bize ne vaat ediyor? Yenilenen tasarımı, teknolojisi ve motor performansıyla yeni MG ZS'ye dair bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlamadan hemen önce aşağıdaki beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi ve hemen yan tarafındaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Sizlerin bu küçük hamlesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Şimdiden sağ olun, var olun. MG ZS, MG'nin PSU segmenti için ürettiği yarı kompakt crossover SUV modeli olarak ilk kez 2018 yılında yollara çıktı dostlar. Tabi kimilerimiz MG ZS ismini daha eskilerden de hatırlıyor olabilir. MG, Çinliler satın almadan önce bir İngiliz markasıydı. Bir diğer İngiliz markası olan ve ülkemizde de modelleri satılan Rover'la işbirliği içinde olan MG, Rover modellerine kendi logosu ve ismini koyarak otomobillerini o dönem satışa sundu. Hadi madem bu kadar derine indik, o halde Rover'dan gelen ZS'nin aslının da Honda Domini'ye dayandığını açıklayarak otomobil dünyasındaki öğrenmenin zevkli olduğu bu işbirliklerini burada bir ara verelim. Ama şimdi ben biliyorum bizim o otomobil aşığı takipçilerimize Honda Domini ismi pek bir şey anlam ifade etmedi. Domini, Asya ve Japonya pazarında kullanılan bir isimdi dostlar. Domini aslında bizim Civic olarak bildiğimiz C sedanın ta kendisi. Yani görüyorsunuz şu an yakından tanıdığımız ya da tanıyacağımız crossover MG ZS'nin tarihinde atalarında Honda Civic'in dahi yeri var. Yeni MG ZS'nin ön tasarımı tamamen değişmiş. Öncesinde burada büyükçe bulunan panjur yine büyük. Yeni ZS'nin o panjurunun farlarla birleşimi nereden bakarsanız bakın kral hareket. Farlar full LED. Durum böyle olunca da hem gündüz görünüşleri hem de akşamları görüş performansı fazlasıyla iyileşti. Buna rağmen sinyaller halojen kalmış. Onlar da LED olsa ZS adeta sınıf atlardı. Sis farları da tampondan kaldırılmış. Onun dışında tamponun altındaki bu gri parça varlığını korumuş. Ön tarafın bu yenilenme sonrasındaki yırtıcı tavrı benim fazlasıyla hoşuma gitti. Yani ikinci neslinden daha çok bir makyajı andıran profil tasarımının yine de gideri var. Ön tasarımı incelerken de aslında bunu ufaktan hissettim ama emin olmak için size pek belli etmedim. Yeni MG ZS'nin profiline geçtiğimizde önceki nesliyle arasındaki farklar hem göze çarpıyor hem de çarpmıyor. Yeniliklerin detaylarda saklı olduğu profilde bu çamurluklardan başlayan omuz çizgisinin artık D sütununa doğru giderken yukarı doğru yaptığı kıvrım duruşu bile değiştirmiş. Onun dışında bu marşbel tasarımı tamamen aynı desem eksik olmaz. Ayna tasarımlarının da önceki nesline göre değişmediği yeni MG ZS'nin arka kapı cam yüksekliği değişti. Birazdan iç mekana girince de göreceksiniz dostlar, bu değişim arka yaşam atmosferini tamamen başka bir seviyeye taşımış. Profil tasarımındaki en etkileyici yerlerden biri jantlar oldu. Önceki neslinde de başarılı bulduğum bu jantlar öyle aman bir değişim yaşamasa da bir el değmiş belli. 215-50 18 inç büyüklüğündeki bu jantları beğendiniz mi? Standart olarak 17 inçlik boyutta da bulunuyor dostlar. Ayrıca yedek lastik yerine lastik bakım kiti olduğunu da ekleyeyim. Yeni MG ZS yenilenen arka tasarımıyla küçük haşesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hayır diyorum Sefa, bu ikinci nesil bir araba. Makyaj değil diyorum ama MG buna izin vermiyor. Önceki nesil ZS ile kıyasladığımızda spoiler ve cam tasarımının birebir aynı kaldığı yeni ZS'nin stop tasarımı da abisi HS'e bir hayli benzemiş. Bunda önceden tamponda olan plaka boşluğunun tampondan alınıp bagaj kapağı üstüne alınmasının da payı var. Kimilerine göre küçük bir detay gibi görünen bu hamle tasarımı tamamen değiştirdiği gibi MG ZS'nin kalite algısında da olumlu bir değişim yaşatmış. Sinyaller halojen olarak kalmaya devam etse de gündüz led ve fren lambası tasarımı harika. O değil de MG bu difüzör olayını layığıyla yapıyor. Gerçekten difüzör konusunda başarılı markalardan biri MG. Önceki neslinde plaka boşluğu da tampon üzerinde olmasına rağmen spor bir tasarım kullanan MG yeni ZS'de sahte de olsa egzoz çıkışlarıyla bu duruştan ödün vermemiş. MG ZS boyutlarda ise önceki nesline göre az da olsa büyüdü. Yeni ZS 4430 mm ile önceki nesline göre 107 mm daha uzun, 1818 mm ile önceki nesline göre 9 mm daha geniş ve
1635 mm ile önceki nesline göre 18 mm daha alçak. Yeni MG ZS'nin en çok vakit geçireceğimiz iç mekanına geçmeden hemen önce artık şu itirafı yapmak istiyorum dostlar. Ben yeni ZS'nin ikinci nesil değil de artık bir makyaj olduğuna iyiden iyiye inanmaya başladım. Yeni MG ZS'de anahtarsız giriş bulunuyor. Elektrikli olarak katlanan aynalara da burada bir selam verelim. Kapılardan geçip iç mekana bir göz atınca ilk bakışta her şey yeni, etkileyici ve premium görünüyor. Kapı işleri de güncellemeden nasibini almış. Geniş kapı içi cepleri de küçük eşyalarınızı saklamak için gayet iyi. Elektrikli koltuklar nasıl görünüyor dostlar? Bu yanal ve baldırı destekleri segmentine göre gayet iyi seviyede olan bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında MG'nin yeni direksiyon simidiyle karşılaşıyorsunuz. 3 kollu aşırı spor bir direksiyon üzerinden araçla ilgili tüm ayarları yapabileceğiniz tuş ve yönlendirme kolları bulunuyor. Özellikle üst kısımların yumuşak kaplama malzemesiyle kaplanması B segmenti için premium algıyı da yükseltiyor. Spor direksiyon hemen arkasında uzaktan bakılınca böyle 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı gibi görünüp biraz daha yaklaşınca 7 inçlik bir ekranın olduğu gösterge paneli konulmuş. Aslında kullanım alanına baktığımızda 12.3 inçlik ekranlardan hiçbir farkı yok ama tüm animasyonlar ortadaki bu ekran üzerinden izlenebilirken köşelerdeki devir, hız, yakıt ve sıcaklık göstergesi sağ bir şekilde kalıyor. Güzel bir çalışma olmuş, bunu beğendim. Konsolun merkezinde ise MG iSmart adı verilen sistemiyle dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekran üzerinden internet bağlantısına gerek duymadan navigasyonu kullanabilir, 6 hoparlörlü ses sisteminden en güzel şarkılar açabilir, koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma özelliklerini açıp kapayabilirken 360 derece kamera özelliğini de kolay şekilde kullanabilirsiniz. Apple CarPlay ve Android Auto olmadan olur mu? Asla olmaz. Beğendiğim detaylardan biri de klima kontrol ünitesi ekran içerisinde olsa da ki sadece klima kontrolü değil araba ile ilgili tüm ayarları bu ekran üzerinden yapıyor olsak da hemen ekranın altında hızlı ayar tuşlarının olması kullanımı ve güvenliği arttırıyor. Yolcu tarafındaki bu küçük eşya gözü bana biraz büyük arazi arabalarını anımsatsa da kullanışlı olabilir. Ama ben pek öyle görünür yerlerde arabayı sürerken ses yapan, görüntüyü bozan eşyaları pek sevmiyorum. O yüzden yeni ZS'ye sahip olsam bu özelliği pek kullanmazdım. Orta konsol üzerinde yükseltilmiş tasarımdan dolayı daha güven veren bir tasarım hakim. Burada ortasında çakmaklık ve USB bağlantı portlarının olduğu bu alana cep telefonu koyulabilir. Yalnız o değil de bu vites kolu çok güzel görünüyor. Uçak gaz kolu gibi tasarımıyla bunu sevmeyen çok olmaz diye düşünüyorum. Park almak için de bu tuşa basıyorsunuz. Anahtarsız olarak çalıştırmak için Start Stop tuşu da burada duruyor ama işte mesela gel gelelim segmentinden mi desem yoksa tasarruftan mı desem makyaj aynaları içinde lamba bulunmuyor. Kabin genel anlamıyla gayet konforlu ve güzel özelliklerle donatılmış. Peki arka tarafta durumlar nasıl? Arka koltuklara bir göz atınca böyle yüzünüze çarpan bir ferahlık hissi sarıyor her yanımıza. Bunun sebebini profil incelerken de söylemiştim. Bu camların etkisiyle daha rahat hissettiğiniz arka tarafta havalandırma çıkışları ve bir adet USB bağlantı noktası konulmuş. Onun dışında dikkatimizi çeken bir başka detay bulunmuyor. Bagaj önemli tabii. Yeni MG ZS'nin bagaj hacmi önceki nesline göre büyük bir değişim yaşamadı. Burada 443 litrelik bir hacim sizi bekliyor. Bagaj içinde akıllı çözümlerin olması ve koltukları da yatabilmesiyle bu hacim 1457 litreye çıkıyor. Bir beyaz SUV için fazlasıyla yeterli. Güvenlik özellikleri ve sürüş karakterinde MG Pilot ve daha fazlası yeni ZS ile emrinizde. Yeni MG ZS'nin ve diğer MG'lerin kendilerine en çok güvendikleri yer şüphesiz güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri. Bu uğurda MG Pilot isimli güvenlik sistemlerini geliştiren MG bunu segment fark etmeksizin birçok modelinde de uyguluyor. MG Pilot'ta gelen özelliklerin arasında aktif acil durum freni, şerit takip asistanı ve şeritte kalma yardımcısı, akıllı hız sabitleyici, adaptif hız sabitleyici, sürücü dikkat uyarısı, kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarısıyla çoklu hava yastıkları yeni MG ZS'de standart olarak bulunuyor. 6 yıl önce birinci nesline girdiği Euro NCAP testlerinden de güvenlik konusundaki hassasiyetini belgelendiren ZS hem benzinli hem de benzin artı elektriğin karması hibrit motorla var olan yeni ZS hibrit motoruna rağmen HS'den daha ucuz olacaktır. Ama ne kadar? Yeni MG ZS'de tıpkı abisi HS'de olduğu gibi dünya pazarında hem sadece içten yanmalı motorla hem de benzin artı elektriğin birleşimi olan hibrit motorla geliyor. Avrupa pazarında sadece hibrit motorla yollara çıkan yeni ZS
bünyesinde bulunan 1.5 litrelik benzinli motordan 100 beygir, elektrikli motordansa 135 beygir güç üretiyor. Toplamda 197 beygir gibi iddialı bir güce sahip olan ZS, maksimum 343 Nm tork gücüyle de segmentinde rakipsizlenebilecek cinste. Sıfırdan %8.7 saniyede çıkan yeni ZS, maksimum 170 km/saat son hıza sahip. Türkiye'de HS'in hem hibrit hem de benzinli motorla gelmesinden dolayı yeni ZS'nin de benzinli motorla gelme durumu var dostlar. Böyle bir durumda fiyat olarak biraz daha uyguna geleceğini varsayarak fiyat konusunda HS'e nasıl bir farka sahip? Yeni MG HS şu an Avrupa'da 28.000 euro civarında bir fiyatta satışa çıktı dostlar. Türkiye'de ise videonun yayın tarihindeki resmi fiyatı 2.090.000 lira olduğunu varsayarak ZS'nin Avrupa'daki fiyatının 3.000 euro daha uyguna 25.000 euro civarından satılması fiyatının hatırı sayılır biçimde uygun olacağını bize gösteriyor. Bu arada dostlar HS'in 170 beygirlik benzinli versiyonu 1.949.000 liraya ön sipariş açılmış. Onun da bilgisini vermiş olayım. Yeni MG ZS sizce hangi fiyat aralığında satışa çıkar? Düşüncelerinizi ve fiyat tahminlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Vallahi dostlar ben şöyle düşünüyorum da yani bu tasarım ve özelliklerle onu HS yerine tercih etmek gerçekten çok mantıklı. Özellikle de aradaki fiyat farkını göz önüne alırsak. Peki siz yeni MG ZS hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni MG ZS hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.